Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi yine Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. Krem rengi bir ip kullanıyorum hanımlar. Tığım 4 numara 1,60 milim. Daha önce modeli anlattım. Şahane bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım. Şöyle bu muhteşem modelimin kol ve yaka kesimini yapmak isteyen arkadaşlarımız için onu göstereceğim. Şöyle bakın, şöyle trabzan sırasındayız hanımlar. Ve siz eğer bu videoyu ilk kez izliyorsanız, model kurulumunu izlememişseniz, bu videomun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan linki tıklayarak modelimin kurulumunu aşama aşama nasıl uyguladığımı hepsini videomda var. Hepsini izleyebilirsiniz. Şimdi bu sıraya geldiğimizde kol altı oyuntusu yapacağım. Nasıl yapacağım? Mesela bu tarafta yapmak istiyorum şimdi. Burada yaparsanız, bakın şöyle göstereyim. Bu tarafta yaparsanız sizin solunuz olur. Bu tarafta yaparsanız, kesim yaparsanız sağ tarafınız olmuş olur. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer burada yaparsanız sizin sol e, sağ tarafınız olmuş oluyor. Bu tarafta yaparsanız sağ taraf yeleğin sağ önü olmuş oluyor. Kol altı da zaten her iki taraftan da eşit bir şekilde kesim yapıyorsunuz. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Şöyle bir zincir çekip ipimi burada koparmak istiyorum hanımlar. Bakın şu şekilde ipimi kopardım. Kol altı oyuntusu yapacağız hanımlar. Benim küçük bir parça model anlattım. Parçamda şöyle bir sıkılaştırma zinciri ve burada bakın şöyle, burası bizim kol altı oyuntumuz olsun. Buradan başlayarak 5 tane trabzan yapacağım için şöyle, benim küçük bir parça olduğu için gördüğünüz gibi şöyle iki model yaparsam ne kadar kesim olur gösterebilirim. Onu sizin. Bakın, bir modelle şu trabzanı kol altı oyuntusu yapacağız. Şöyle buraya battım. İpimi içine alıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Bakın, trabzanımın içine batıyorum. Şöyle trabzan. Burada 5 tane trabzanımız olacak. Kenarda olduğu gibi. 1 2 3. Şöyle bir geriye batmam lazım. 5 tane olması için hanımlar. Bakın şöyle bu modelin bittiği yerden batıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan 1. Zincirimle beraber 5 oluyor hanımlar. 2 3 4. Şöyle 4 tane trabzan, 1 2 3 4 5 olmuş oldu. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Bir boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Şöyle bir kapatmıyorum. Hemen yandakine batıyorum. 2 şöyle 3 tane trabzan, hepsini bir kapatıyorum. Modelimi uygulama sırasındayım hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Bir boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. 1 2 3 hepsini bir kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Bir trabzan boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Ve bu şekilde sıramı yakaya kadar örmeye devam ediyorum hanımlar. Yakaya kadar devam edelim. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldim. Şimdi burada yapmam gereken 3 tane zincir çekmek. Ben zincir çekmeyeceğim. İpimi doluyorum. Bir tane trabzanım var. Atlıyorum. İkinciye yaka kısmına batıyorum. Ve kesime başlıyorum. Trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Bu şekilde kesime başlamış oldum. Zincirlerimi çekmeden ördüğüm için bakın kesim olmuş oldu.
Burada zincirler var. Burada zincir çekmedim. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Kol altı ile herhangi bir işlemimiz yok. Buraya gelip dönüşümüzü sağlayacağız sadece. Yakada kesimi devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum. Şöyle zaten yine 2 tane zincir çekebilirim. Bakayım nasıl. Evet. 2 tane zincir çektim. Yine göstereyim size hanımlar. 1, 2, normalde 3 tanedir. Burada da bir tane eksilmiş oldum. Zaten şuraya atladığım için bir tane eksilmiş oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirin altından giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirin altından giriyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve bu şekilde sıramı tamamlayıp şöyle buraya gelip dönüşü beraber sağlayacağız. Sıramı devam ediyorum bu şekilde örme. Evet hanımlar, kol altına geldim. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın buradaki zincire battım. 5 zincir çekerek ve şimdi 3 zincir çekip kenar trabzanlarımı örüyorum. Burada 5 tane trabzanımız var. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Burada herhangi bir uygulamamız yok. Dediğim gibi küçük bir parçada olduğu için bu kadar kol altı oyuntusunu yaptım. Şuralardan dönebilirsiniz. Yapacağınız kişinin kol altı kilosuna göre, kol altı genişliğini ona göre bırakırsınız hanımlar. Bir, iki zincir ipimi doluyorum. Zincirin içine girdim. Bir, iki, üç trabzan. Bir zincir. Diğer yuvaya geçiyorum. Bir, 2, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Bu şekilde yakaya kadar örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar, yakaya geldim. 3 tane trabzanımı yaptım. Burada hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Kenar trabzanlarımı örüyorum. Yaka kesimine şöyle devam ediyorum. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum hanımlar. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Burada hanımlar şöyle ipimi doluyorum. 1 2 atlıyorum. Bakın şuradakini boş bırakacağım. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye batacağım. Bu şekilde yaka kesimi yapıyoruz ya. Burada bunu da kesmiş oldum. Boşluğa battım. Trabzan. Trabzanların tepesine batıyorum. Trabzan. Yaka kesimi yaptığımız için orada 2 tane trabzanımı boş bıraktım gördüğünüz gibi ve devam ediyorum bu şekilde. Şimdi kol altında herhangi bir işlemimiz yok. Yine gidip döneceğim. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Yaka kesimine gelince beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, şimdi yine yaka kesimine geldik. Bakın buradaki modelimi uyguladım. Şöyle sıkılaştırma zincirimi çekiyorum. İpimi doluyorum. Bir trabzan var. Atlıyorum ve kenar trabzanımızı örüyoruz. Zincir çekmiyorum. Şöyle ilk kesimde yaptığımız gibi yine kesimime devam ediyorum hanımlar. Bakın burada yaptığımız işlemin aynısını aynı şekilde devam edeceğiz kesime. İpimi doluyorum, dibindekine değil bir sonrakine batıyorum, şöyle trabzanlarımı örüyorum. Toplam 5 trabzanım var. Şöyle
Bakın burada 2 tane zincir çekmiştik. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Buradaki trabzanları topladığımızı atlıyoruz. Buradaki zincirin içine giriyorum. Sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Zincirin altından sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Sık iğne. Bu şekilde gelip döneyim, tekrar yaka bölümüne gelelim. Yakayı beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle yine yaka bölümüne geldim. Bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Bu zincirin içine giriyorum. 1 2 3 trabzan, hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Buraya atlıyorum ve kenar trabzanımı örüyorum. Burada da yine kesim yapmış olduk hanımlar. İlk kesimi nasıl yapıyorsak artık birbirini tekrarlayacak şekilde kesimimiz olmalı hanımlar. Burada yaptığımız işlemin aynısını bakın burada başladığımız gibi bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Evet hanımlar, burada ne yapmıştık? İpimizi doladık. 1 2 atlıyoruz. Üçüncüye battık. Bakın burada yaptığımız işlemin aynısını 1 2 atlıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Kesim yaptığımız için burayı örmüyorum. Şöyle bu şekil. Boşluğa battım. Trabzan. Ve trabzanların tepesine batıyorum. Tek tek trabzanlarımı örüyorum. Burada herhangi işlemimiz yok. Zaten bakın gördüğünüz gibi gelip buradan dönüşümüzü sağlıyoruz. Yine kol altı yaka kısmına gelince beraber kesime devam edelim. Evet hanımlar, yine yaka kısmına geldik. Bakın burada trabzanlarımı ördüm, topladım, hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum ve şöyle yaka kısmına batıyorum. Yaka trabzanlarımı örüyorum. Buradaki trabzanımızı atlıyoruz. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Burada yine 1 2 zincir, buradaki zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bu şekilde gidip döneceğim. Burada yine beraber devam edeceğiz. Yakaya gelince beraber devam edelim. Evet hanımlar, şöyle yine yakaya geldim. Bakın bir zincir çektim, ipimi doluyorum, zincirin içine giriyorum. 1 2 3. Ben burada artık yaka kesimini bitirmek istiyorum hanımlar. Bu kadar yeterli, zaten anladınız. Bakın 1 2 3 model kestim. Şimdi şöyle 1 2 zincir ipimi doluyorum. Bakın buraya atlıyorum ve yakadaki trabzanlarımı örüyorum. Kesimimizi bitirmiş olduk. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Kesim bittikten sonra nasıl devam edeceksiniz? Onu da o şekilde göstermek istiyorum hanımlar. Kesimimiz bitti. İpimi doluyorum. Buradaki zincirin altından giriyorum. Bir tane trabzan. Trabzanın tepesine batıyorum. Tek tek şöyle trabzanlarımı örüyorum. 3 tane trabzan, zincirin altından girdim. 1 trabzanların tepesine 1 2 3 trabzan, zincirin altından giriyorum. 1 trabzan,
Bakın bu şekilde kesimimizi bitirmiş olduk. Ben şöyle bir sıra daha yapmak istiyorum hanımlar. Aynı şekilde zaten devam edeceğiz. Şöyle olunca daha şöyle sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, şöyle yaka kesimimi de bitirdim. Gördüğünüz gibi şahane bir yaka kesimi oldu. Şöyle yakından göstereyim size. Kol altı kesimi de o şekilde, dediğim gibi ben burada şöyle küçük bir şey yaptım. Siz daha şöyle şuralara kadar kol altı oyuntusu yapabilirsiniz. Yapacağınız kişinin kilosuna göre değişiyor tabii ki. Bedenine göre değişiyor. Bu modelimizin ön yüzü. Bu da arka yüzü. Evet hanımlar, umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.